Normalde asıl mesleğim grafik tasarım. Şu anda kendim işime olan Kling üzerinden işlerime devam ediyorum diyeyim. Aslında tabii ki de çocukluktan geliyor bu. Hani sevdiğim bir şey var. Hani her şeyi oyuncak yapabiliyordum. Ne bileyim bir çataldan, bir şeyden bile bir oyuncak üretebilirdim. Aslında olay hayal gücüyle ilgili. Pandemi zamanı ortaya çıkan bir süreçti. Ben eskiden oynadığım oyuncakların resimlerini toplamaya başladım. Satın alamayacağım için. Çünkü çok pahalı ve yurt dışından gelmesi için biraz ciddi bir ödenek ayırman lazım. Yani koleksiyonerlik de biraz böyle bir şey. Çok para harcarsın ama ucu bucağı yoktur yani öyle bir şey. Ben o çok para harcamak istemedim. Türkiye'de de olmayan bir açığı gördüm orada. Dünyayı Kurtaran Adam filmini izlerken ya dedim neden bu Dünyayı Kurtaran Adam filminin bir oyuncağı bir şey üretilmemiş veya üretilmiş bir araştırayım dedim. Hiçbir şey yoktu ortada. Ben de o dönem işte o pandemide o boşlukta kaldığımız bir dönem vardı ya. Bunları nasıl üretebilirim diye araştırmaya başladım. Çok fazla hani bir kaynak yok bununla ilgili. Kalıp alıyorsun, poliüretenleri içine döküyorsun. Farklı süreçleri var. O zamanlar hatta araba parçaları kalıplayan bir YouTube kanalından öğrendim nasıl kalıplanacağını işlerin. İlk yaptığım iş Dünyayı Kurtaran Adam 10 adetti. Paylaştıktan sonra bunun ne kadar büyük bir açığı kapattığını düşündüm. Ondan sonra da işte devamı geldi diyeyim. İlk figür yaptığımda evdeydim bu arada. Yani pandemide kapandığımız dönemdi. Ev bayağı bir dağıldı. Çünkü hani silikonla uğraşmak, poliüretenle uğraşmak, boya yapmak, airbrush, sprey vesaire şeyler ev ortamında yapılacak iş değil. Hatta daha da abarttım. Figürlerin blister, cam bölümleri yani o sakladığı bölümler var. Onları da ben evde üretmeye yeltendim. Hatta yaptım da bunu. Kendi fırınımızı kullandım yani. Bu kanserojen bir madde. Burada kendi yemek yaptığım fırında niye böyle bir şey yapıyorum falan biraz tabii şey oldu ama atölyeye geçtim ve orada daha rahat artık işlerimi üretmeye başladım. Benim için asıl bu işin önemli olan kısmı fikir bulma aşaması. Yani bir espriyi bulup canlı bir hale getiriyorsunuz aslında. Eğlendiğim nokta burası oluyor. Düşünürken eğleniyorum diyeyim. Yaparken de eğleniyorum. En son arkadaşlarıma gösterirken de daha çok eğleniyorum yani. Böyle bir şey yaptım ben falan gibi. Genelde benim sevdiğim, benim dünyamdan karakterler, figürler oluyor. Yani bir Dünyayı Kurtaran Adam mesela benim en sevdiğim filmlerden biridir. Bütün karakterlerini aslında figürleştirmek istiyorum çünkü hepsinde bir espri, bir şey var yani. Dünyayı Kurtaran Adam'ın Cüneyt Arkın'ın dövdüğü kırmızı o yaratık karakterlerinden birinin içinde Yadigar Ejder oynamış mesela. Onu daha sonrasında öğreniyorum. Benim için çok değerli. Ona bir kostümle canavar haline getirmişler. Bunun figürü neden olmasın dedim yani. Ve çalıştım da. Birisi beni yap, kardeşim yap falan gibi geldiği zaman böyle bir projeyi ben kabul etmek istemiyorum. Öyle bir durumum yok çünkü ben onlardan bir şey yaşamadım ben o insanlarla. Bilmiyorum ya nasıl bir espri çıkartabilirim, nasıl bir konsepte oturtabilirim bilmiyorum. O yüzden benim işim aslında oralar değil, benim işim aslında biraz daha espri üretilebilir şeyler düşünmek. Yurt dışında bu işin çok fazla örneği var ama Türkiye'de çok az. Sanırım bir 5 kişi falanız yani şu an Türkiye'de bunu yapan. Dediğim gibi aslında malzeme imkanları vesaire şeyler burada çok zor. Yani oradaki kullandığı kaliteli malzemeyi veya işçiliği burada çok fazla sahip olamıyoruz. Yurt dışından ithal etmek de şu an için çok sıkıntı olduğu için aslında tabii ki de bir yurt dışı ile burası arasında bir kalite farkı oluyor. Ama o kalite farkını ne kadar kapatabilirsek o kadar iyi. Aslında bu iş bir hobi olarak başladı. Daha sonrasında ufak ufak işe dönüşmeye başladı. O yüzden ben kendi aktif işimi de bıraktım sırf bu yüzden. Çünkü özel projeler almaya başladım. Böyle bir iş kolu açıldı gibi görünüyor aslında. Çok fazla bilinmeyen bir şey ama ben herhalde hobimi ufak ufak hem hobi havasını da bozmadan biraz daha profesyonelleştirmeye çalışıyorum. Hala hobim devam ediyor aslında. Dünyayı Kurtaran Adam'dan bayağı bahsetmiştim. Onu göstermek istiyorum. Dünyayı Kurtaran Adam'ın Cüneyt Arkın'ın imzaladığı figür ve imzaladığı kalem var burada. Koleksiyonumun en değerli parçası galiba bu. Şeytan figürü, bunun da ayakları vesaire. Bu ilk prototip imzalamışım 01. 2021 yılında yapmışız. Yine Turist Ömer uzay yılında prototiplerinden biri. İlk boyadığım figür aslında bunlar. Bu da galiba 2021 yılında olması lazım. Yapay zeka göndermeli ama hiçbir yapay zeka kullanmadığım bir figür projesiydi bu. Bu da sevdiğim figürlerden biri. İçinin dışının bir arada olduğu, bunu yani hem silikon kalıp hem de 3D print bir arada kullandığım bir projeydi bu. Burası da benim figürleri boyadığım, düzenlediğim ortam. Bu son projemiz. Yaklaşık 1,5 yıldır falan bu işin üzerinde uğraşıyoruz açıkçası. Burada hazırladığım bir model var. Şu an boyama aşamasında. Airbrush kullanıyorum. Şu an bir astar attım. Üzerine daha renkleri gelecek. Bu da
Hayko Cepkin olmasını umuyorum yani. Bu kendime yapıyorum ama bu tamamen ticari bir durumu yok. En sevdiğim iki film posteri burada. Hem Müjdar hem Cüneyt Arkın yan yana karşılıklı duruyorlar. Bayağı motive eden iki tane poster bu. Buraya geldiğim zaman, bunları gördüğüm zaman hoşuma gidiyor. Bundan da bahsetmiştim ben size. Dünyayı kurtaran adamın yaratık bir karakter. İşte bu karakterin içindeki adam Türk sinemasının efsane oyuncularından biri Yadigar Ejder'miş meğersem. İsmi geçmiyor. Belli kaynaklarda görebiliyorsunuz. Yani müzik dinlemeyi değil de film dinlemeyi seviyorum ben aslında. Yani o da herhalde benim biraz böyle Türk sineması ile ilgili dolduruyor. Türk filmleri dinlemek, izlemek bana ilham oluyor açıkçası yani. Daha geçen gün Cüneyt Arkın'ın Dayı diye bir filmini izledim. İnanılmaz bir filmmiş. Daha önce görmemiştim. 25 dakika dayak atıyor yani, inanılmaz. Böyle bir adam. Seviyorum. Yani Türk sinemasını seviyorum. Eski filmleri, Yeşilçam'ı seviyorum diyeyim yani açıkçası. Aslında şu postere baktığın zaman zaten figür yapmak için gerekli fikir, motivasyonu buluyorsun zaten. Ben evet tek başıma bir oluşum yaratmaya çalıştım ama bu oluşumu yaratırken de bir anda çevrem değişti aslında, öyle diyeyim. Çevremde sanatçılar olmaya başladı, prodüktörler olmaya başladı, yani koleksiyonerler olmaya başladı, board game'ciler olmaya başladı. Enteresan, normalde bir ofis çalışanı, ben aslında bir beyaz yakalıyım. 4,5 senedir yeni bir network oluştu. Bu işin en büyük hatırası Cüneyt Arkın'la tanışma şansına erişmiş olmam. Ya dünyayı kurtaran adam figürünün Cüneyt Arkın'ın elinde görmek benim için en acayip anılardan biriydi yani ve üzerine imzaladı yani. Hatta dönüp oğluna düşünmüştük bunu yapmışlar falan gibi bir şey söyledi. Bu benim için çok değerli bir anı.